Trabzon atmosfer forma. Trabzon'dayken bu forma aldım. Çünkü orada herkes kullanıyor. Trabzon'dayken aldım. 35 TL. 35 TL. İndirim. Türkiye'de ben sokakta kaldım. Toplam 5 kere. İşte Tekirdağ tarafında. Bartın. Evet. İmam çok kafa insan olursa bahçe. Camide bahçe kaldım. Cami Evet, bahçesi. Cami bahçe. Gece çok zor. Ara sıra çöpten yedim. Yemek. Ben Türkiye'deyken mi? Türkiye'de her yerde. Herkese selamlar. Şu anda Makedonya'nın Ohrid şehrindeyiz. Bu şehir 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış ve aynı zamanda bu arkamda gördüğünüz tam 200 çeşit, hatta 200'den fazla endemik türe ev sahipliği yapan Ohrid Gölü de aynı şekilde Dünya Mirası listesine alınmış. Şimdi hostelin arka kısmında böyle bir bahçesi var. Bayağı güzel, ferah bir yer. Şimdi Takashi ile birlikteyiz. Evet. Takashi de burada hostelde kalıyor. Biz de aynı hostelde. Evet. Şu anda geziyor. Biraz Takashi ile muhabbet edelim. İpek yol yapıyorum. İpek yolu yapıyorsun. Seyahat, evet. Atmosfer forma. Trabzon'dayken bu forma aldım. Çünkü orada herkes kullanıyor. 35 TL. 35 TL. İndirim. İndirimden mi aldın? 5 TL indirim. Şimdi burada Takashi diye bir arkadaşla tanıştık. Takashi Japonya'dan geliyor. İşte benim şehir Sapporo, en kuzey ada. Ben Kuzey Kore'den Sapporoshi'ye gelmiştim 2,5 yıl önce. Evet. Böyle ilk benim Japonya'daki şehrim orasıydı. Şok Evet. oldum ama. Çok soğuk Sapporoshi. Evet. Sen çok zaten soğukta Aralık'tayken. böyle Trabzon formasıyla oturabiliyorsun o yüzden. Trabzon. Bize her yer. Kuzey Macedonya ve Trabzon. Bize her yer. Her yer Trabzon. Bize Peki Trabzon'la bu bağı sen nasıl kurdun? daha kolay konuşmak için İnsanlarla evet. Daha rahat. Daha anlaşılır. rahat, evet. Karadağ'dayken ve bir adam bana dedi ki sen helal olsun. Sen Ha, helal olsun. sen- Ya sen tam olarak yola ne zaman çıktın? İpek yolunu yapıyorsun Evet. şu anda. Evet. Peki İpek yolu turuna sen ne zaman başladın? 2019 Aralık. 2019 Aralık'ta. Evet, 2019. 2019. Evet. 2002. Bir sene 3 ay önce. Aynen. Bir sene 3 ay önce. Nereden başladın tam? Doğu Türkistan, Çin, işte Uygur Türklerinin Uygur, olduğu bölümden evet, başladın. evet. Orada da zaten Türkçe konuşmuşsundur. aile, family. Dil ailesi, Dil aile, dil familyası aynı olduğu Aynen, için aynen. rahat yine Rahat, konuşabildin. Evet. Kırgızistan, Uzbekistan, Evet. Kazakistan Hı hı. ve Rusya, Moskova gittim. Ve Ermenistan gittim. Ve Gürcistan'dan Hopa'dan. Hopa benim babaannemin memleketi. Memleket. Babaanne. Babaanne. Grandma. Grandma. Türkiye'de ne yaptın? Otostop yaptım ve Sırf otostop. İşte başladığımdayken Karadeniz tarafında çok zordu. Sende biraz Karadeniz şivesi olmuş ya. Evet. O zaman Denizli'den hepsi otostop. Pamukkale, Denizli. Bakalım bulabileceğim. Burada. Burada evet, otostop. Nasıl insanlar peki aldı mı seni Türkiye'de? Yani deniz tarafında normalde kolay. Hı hı. Ama Aralık'tayken çok zordu. Fethiye tarafında çok zor. Sokağa çıkma yasağı vardı. Sokak çıkma yasak var. Ama 2 saati, 3 saati bekledim ve bana aldım. Ya her şekilde Maksimum. yolunu buldun Evet. Türkiye'de. Her şeyde. İnsanlar yardımcı oldu Evet. mu sana? Trabzon kimse almadı. Trabzon'da kimse almadı Trabzon'daki mı? kimse. Sen almışsın Trabzon'u. Maalesef. Ve ara sıra metro otobüs durdu. Ve ben dedi ki ben otobüs istemiyorum ama şoför dedi ki
Ücretsiz. Ücretsiz. Evet. Evet. Formayı aldın ki Formayı insanlar beni alsın otostopta. Otostopta evet. Türkçeyi nasıl öğrendin peki? Sokakta öğrendim. Ama yani Japonya'dayken biraz öğrendim kendi kendime. Çalışıyordun kendi Evet, kendine. çalışıyordum. Sen bir Japon olarak bu gezileri yaparken mesela Türkiye'de insanlar sana nasıl yaklaştı? İşte ben Couchsurfing Coach Türkiye yaptım. Kaş tarafında Yeşilköy. Evet. Ne oldu orada? Ha, sokak çıkma yasak ama hafta sonu. Evet. Hafta sonu 4 gün sokak çıkma yasak. O adam şey yapıyor. İşte servis araba Evet. evet paket servis yapıyor. evet. İkinci gün bana dedi ki işte yapma. Yapma. Git mi dedi? Yok yapma. Yardım. Bana yardım et. Dolap var ve Hı hı. dolap bana dedi ki temiz olsun ve ben dedik Sana neden temizletiyor. Evet temiz Buzdolabı- yaparız. Tabii, Bulaşık ve yaptın. Onları yap diyor. Evet mutfakta çalıştın 9 saati sabahtan gece. 9 saat. Evet 9 saati. Bir de sokağa çıkma yasağı var. Evet o Sıkıntılı zaman bir tipe denk sıkıntı gelmişsin bitti sen. ve sen Olsun, çok kötü onlar da, insan. onlar da denk gelebiliyor. Evet. Yolda iyisi de var, kötüsü de var. Kötü var. Türkiye'de de var, burada da var, böyle var. Japonya'da da Japonya var, hepsinde var. Japonya Japonya evet. biraz pahalı sanki ya. Evet. Ben geldiğimde Japonya beni bitirdi ya. Japonya'dan çıktığımda Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Sömürdü Japonya, bitirdi beni. Ama çok sevdim, çok güzeldi. Evet. Gerçekten Sapporo senin memleketten ben başladım en tepeden. Aşağıya Tokyo'ya, Osaka'ya, Kyoto'ya indim, oradan Okinawa Adası. Yani en keyif aldığım iki yer benim Okinawa Adası'yla senin memleket Sapporo'şiydi. Ne kadar daha gezeceksin? Şu anda Makedonya'dasın. Buradan sonra nereye gideceksin? Sırbistan. Tamam. Sırbistan sonra Kosovo. Kosovo sonra bilmiyorum ya. En ucuz olacak Türkiye, İstanbul'da. O zaman ben... O zaman sen yine bir Türkiye'ye geleceksin. Evet. Süper. Vallahi Süper. Tanıştığıma çok memnun oldum. Memnun oldum. Oldum. O memnun. Ben Sen de de memnun oldun. Memnun oldum. Oldun mu? Orada şimdi... Ya hiç Normal. beklemezdim. Makedonya'da geldiğim ilk kaldığım hostelde Trabzonspor formalı bir Japonla tanışacağım. Tanıştım. Takashi, çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Sen de Ve çok iyi. sana gezilerinde başarılar diliyorum. Evet. İzmir'e gelirsen Evet. her zaman beklerim. Her zaman. İzmir kartım var. Evet ben. Bak burada. İzmir kartım bile var. Trabzon'a selam gönderecek misin? Trabzon hamsi güzel ama maalesef Trabzon otostop çok zor benim için. Eğer ben gelirse beni yardım lütfen. Takashi'yi alın. Takashi yolda kaldı. Aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi buradan böyle Seyir Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Yani Ohri'nin en iyi manzarasını görebileceğimiz yerlerden biri. Ufak bir orman yolundan geçiyor. Burası St. John Kilisesi. Burası, yani bu kilisenin o bulunduğu alan ve aynı zamanda şu an çıktığım tepe, Ohri'yi, yani Ohri'yi demeyeyim de Ohri Gölü'ndeki en iyi manzarayı görüyor diyebilirim. Biraz hava kapalı ve rüzgarlı, aynı zamanda çok soğuk. Çok da muhteşem bir görüntü yok. Buraya gelmişken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi Evliya Çelebi seyahatnamesinde biliyorsunuz buralardan, bu coğrafyadan çok bahsediyor. Ve bu şehir için tam olarak 365 tane kilisesi var diyor. Yani bu gördüğünüz kiliselerden
tam 365 tane var diyor. Bunun da nedeni her güne bir kilise düşmesi. Şimdi göle doğru aşağı doğru iniş yapacağız. Evliya Çelebi abartmayı sever derler ama yani gördüğüm kadarıyla pek de abartmamış. Yani her yerde gerçekten kilise var. Her adım başı bir kilise görebiliyorsunuz. Yine deniz kenarında bir başka kilise. Şimdi Ohrid'in tam olarak kıyı kesimine geldim. Buralarda tabii hep restoranlar, barlar, plajlar vardı normalde. Tabii şimdi kış olduğu için buralar bomboş, her yer kapalı. Ve ayrıca da tabii Covid olduğundan her yer bir de ekstradan kapalı yani. Normalde açık olabilecek yerler de kapalı. İşte normalde buralardan falan bu göle giriliyor. Yani bu gölde yüzebiliyorsunuz. Zaten inanılmaz temiz bir göl burası. Suyu efsane temiz yani. Görüyorsunuz buralarda böyle dilek kilitleri var. Şu an hala gölün kenarındayım. Öyle ilişkisi olan insanlar buralara dilek kilidi vurmuş hep. Çok güzel değil mi şu yol ya? Olduğu gibi şu iskele yani. Mağarada takılmışlar. Şurada bira kutusu var. Yani takıldıktan sonra onu da alsalarmış iyi olurmuş. Ben de buna takılıyorum işte. Yaz olsaymış veya bahar olsaymış şu anda mevsim. Gerçekten yani şu an tahmin edebiliyorum ne kadar keyifli bir yer olabileceğini buranın. Bu şehri yani şuradan da görüntüsüne bakarsanız Safranbolu'ya benzetiyorlar çok. Hatta ikiz şehir diyorlar Safranbolu'yla buraya. Kedi. Sen de var aynısını. Bu arada bu şehirde de bisikletler çok yaygın. Buradan yine ilginç bir yere çıktık. Deniz kenarına da göl kenarına. Yok çıkamamışız. Amca kedilere yemek mi, su mu öyle bir şey veriyor galiba. Burası Krapçı ailesinin evi ve tipik bir Ohri evi. Yani Ohri'nin eski şehrini tamamen yansıtan bir ev. O yüzden bu ev yani biraz önemli bir ev. Şimdi bu sokaklarda böyle villalar var. Villa işte Helena bu villa bilmem ne villa bir şey. Hep böyle villa ve apartments olarak yani villa ve daire olarak satılıyor konaklamalar. O yüzden hani direkt kapıyı çalıp işte ben buraya geldim konaklama ücreti ne kadar falan yapamıyorsunuz. Telefon bırakıyorlar kapılarına ve buradan konaklamayı halledebiliyorsunuz telefonla arayarak. Çünkü bu Covid döneminde herkes iş yerini kapatmış. Herkes bu villa denilen yerlere normal kendi aile evine dönüştürmüş çoğunu yani. O yüzden çalışmıyorlar. Ya ilginç bir hale bürünmüş açıkçası bu şehir. Normalde her yer konaklamaymış. Şu anda yani konaklama bulmak bile biraz zor. Bakın Villa Mare falan. Her yer bunlardan. Buralarda genellikle Ortodokslar ikamet ediyor. Hatta bu da bir Ortodoks evi. Görebilirsiniz çeşmenin oradaki haç sembolünü. Güzel bir bahçe, güzel bir ağaç. Şu aşağıda gördüğünüz yerse antik tiyatro. Zamanında burada gladyatör savaşları da yapılırmış. Burada tam meydanın ortasında böyle bir cami var. Her ne kadar kiliseler şehri olsa da camiler de var. Böyle hatta işte gördüğünüz gibi direkt meydanın ortasında. İleride de bir çınar ağacı var. Çok eski bir çınar ağacı. O çınar ağacı da şöyle bir öneme sahip. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimleri tarafından meşrutiyet fikri Ohrid'deki bu çınarın altında görüşülmüş. İşte bu çınar. Köpek hırlamıyor. Senin neyine sen hırlıyorsun ya. Şimdi bu meydanın ortasında böyle bir heykel var. Niye gösteriyorum? Bu Aziz Klemen. Yani bunu belki duymuşsunuzdur. Ohrid Kiril alfabesinin de çıktığı yer. Aziz Kiril ve Methodius bu ikisi Kiril alfabesini Ohrid'de ortaya çıkarıyorlar.
Yani Kiril alfabesini buluyorlar. Bugün Rusya'nın kullandığı alfabe Kiril alfabesi ve bu alfabe tam olarak bu şehirde Ohrid'de ortaya çıkıyor. Aziz Kiril ve Metodius tarafından. Bu gördüğünüz heykel de Aziz Klemen'in, yani onların bir öğrencisinin heykeli. Ve aynı zamanda Kiril alfabesi neden önemli? Kiril alfabesiyle Hristiyanlık aslında bu coğrafyaya yayılmaya başlıyor. Çünkü biliyorsunuz İncil Latince yazılmış bir kutsal kitaptır ve Hristiyanlığa ait kutsal kitaptır. Bunu Kiril alfabesine çevirdiklerinde aynı zamanda bu coğrafyaya da Hristiyanlığı yaymış bulundular. Şimdi tam olarak göl kenarına geldim. Bu Ohrid Gölü, videonun başında da söylediğim gibi 1979'da UNESCO tarafından hem göl hem de şehir koruma altına alınıyor ve Dünya Mirası listesine ekleniyor. Gölü görüyorsunuz, pırıl pırıl parlıyor resmen. Yani şu anda ışıktan dolayı dibini pek göremesek de yani çoğu zaman 10-15 metre derinliğe kadar, özellikle kış aylarında görülebiliyormuş dibi. Yani bu da enteresan bir bilgi, çünkü yani çok temiz bir göl. İnsanlar burada canı pahasına bu gölü koruyor ve yani bu göle kesinlikle çöp veya atık bırakılmıyor. Ama şu anda tabi turizm bayağı geliştiğinden dolayı artık çok fazla otel ve işletme olduğundan göl kenarında tabi yavaş yavaş bu gölün de kirlenmeye başladığı söyleniyor, ama tabi ne kadar doğru ben bilmiyorum bunu. Bu gölün aynı zamanda bir özelliği de buradan inci çıkıyor. Ne yapıyorsun? Şimdi şu görüntünün güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bu gölde aynı zamanda 200'den fazla endemik tür yaşıyor. O yüzden de ayrıca bir önemi var gölün. Bu arada bunlar gölden su içiyor da insanlar bile su içiyormuş yani. Çok temiz olduğu dönemlerde tabii, her zaman değil ama. Ve yazında yüzülüyor tabii. Şimdi Ohri Gölü'nün böyle kıyısına geldik. Normalde yazın burası bir plajmış. Yalılardan sonra gördüğünüz yerde Eskişehir, yani tarihi olan kısım, bizim kaldığımız yer. Yani bu şehri ben gerçekten çok sevdim. Çok böyle keyifli bir yer. Daha doğrusu böyle yazın çok keyifli bir yer diye tahmin ediyorum. Şu an bile ben çok keyif aldım. Böyle bir hengameden, kaostan kaçmak isteyen herkes bu bölgede buraya gelirmiş yaza doğru. Özellikle bahar ayında. Yani en iyi zamanı buranın. İnanılmaz sakinleştirici bir havası var buranın. Bu gölün özellikle inanılmaz dinlendirici bir havası var. Yani bilmiyorum, burada yaşayan insanlar da hep sakin insanlar zaten. Böyle daha pozitif, rahat böyle insanlar. Bakalım, yani buradan sonra Manastır'a geçeceğim. Manastır, yani buradaki ismi Bitola. Bizdeki ismi Manastır, Türkçe ismi. Manastır şehrinden sonra da büyük ihtimalle Üsküp'e geçerim. Ama Ohrid inanılmaz güzel bir şehir. İnanılmaz sakin, sessiz bir şehir. Belki de ben kışın geldim diye bu aylarda böyle. Özellikle Covid dönemi olduğu için fazla turist yok, yabancı yok. Sadece buranın insanı var. Sessiz, sakin insanlar. Dolanırken bayağı saatler geçmiş. Haliyle karnımız da biraz acıktı. Şimdi burada geleneksel yemekler yapan bir taverna keşfettik biz. Oraya geçeceğiz. Yani Ohri'de bir haftanın sonunda artık bir geleneksel bir şeyler yiyelim dedik, bir deneyelim dedik. Burada da tahmin edersiniz geleneksel ne var? Balık var. Alabalıkmış bu da. Yani tatlı su balığı. Bakalım, girelim. Mumir. Burada sıradan böyle tavernalar var böyle. Merhabalar. Selamlar. Selam. Hoş geldiniz öncelikle. Benim ismim Arslan. Buralı mısın peki? Ben buralıyım. Doğma büyüme buralıyım. Makedonum aslında. Hı hı. Makedonyalıyım.
Türk kökenliyim. Öyle Türkçe çok iyi söyleyeyim. ama ya. Misafirlerimiz sağ olsun geliyorlar. Onun dışında Türkçe okudum. Makedonya'da yaşamamıza rağmen bizim burada ana dilinde eğitim hakkımız var. Liseye kadar bir öğrenci bile olsa onun için sınıf açılacak hakkımız var bizim. O yüzden ben Makedonya Cumhuriyeti Devlet okullarında Türkçe ana dilinde eğitim gördüm. İsterseniz bizim Türkçeyle de konuşuruz, anlatırım. Ve bunları Balkanların en büyük, Avrupa'nın en derin gölüdür Ohri Gölü. Su hacmiyle Balkanların en büyük gölüdür. 313 metredir en derin noktası. Makedon yemek kültürü dediğimizde aslında bunlar bizim hem kışlığımız diyelim. Sabah kahvaltımız, öğle yemeğimiz, her şeyimiz aslında bunlardır. Öyle mi? Bir tür meze diyebiliriz. Yani olmazsa olmazımız. Bu bizim ayvar ya da bizim ayvarımız özellikle Balkan geleneğinde bilinen bir yemektir. Yugoslavya çerçevesinde, eski Yugoslavya ülkelerinde sırf biberden yapılır. 120 kilo ortalama bir biberi közlersiniz bütün gün boyunca. Ondan sonra onları bakır özel tavalarımız var. Bir de kayık küreğine benzeyen küreklerimiz var. Hani şey düşünebiliyorsunuz değil mi? 120 kiloyu bakır tavada koyup şöyle bir bize egzersiz gibi hani 2 günde yaptığımız bir yemektir ayvarı. Yani şu gördüğümüz ayvar öyle basit bir emeğin ürünü değil. Bu gerçekten bir çalışmanın ürünü. Kadın da erkeği de çalışıyor, öyle yok. Erkeğim ben ev işine karışacağım, yok. Sen de temizleyeceksin kardeşim yemek istiyorsan. Bu görmüş olduğunuz lor peynirimiz izvarka diye geçmekte. Lor peynirine kaymak katarız. Bizim baharatımız nedir? İşte bir tuz ot gibi düşünebilirsiniz. Bizdeki her şeyin karışımı tuz ot. Hani bizde çok Türkiye'deki kadar baharat kullanılmaz. En fazla tuz ot kullanılır. Bir de biraz kırmızı bir. O da bizim kahvaltıda olmazsa olmazımızdır. Bu görmüş olduğunuz malicano. Ayvarın patlıcanlı olanıdır. Yediğiniz her yerde patlıcan derseniz size domates getirilir. Çünkü bizim Türkçemizde Patlıcan domates mi? Domatesdir. Türkçedeki patlıcan ise bize kara patlıcan. Hani kara patlıcan, lutenica ya da acılı ismi gibi düşünebilirsiniz. Acılı. Biber, havuç ve acıdan oluşan lutenica. Zeytin, kardeşim Ege'liyden anlatmıyor Zeytin. zeytini. Aynen. Gel gelelim burada ise bizde zeytin kültürü yetiştirme olmadığı için bizde genelde Yunan'dan gelinir zeytinler ve Yunan, Ege, Türk kültürüne aşina olduğu için o yüzden aynı tadı alabilirsiniz. Bu da bizim makalomuz. Bize bunu getirdiklerinde direkt buradaki garsonlar hadi romantizm getirelim derler size. Neden? Dalga Full geçiyor. sarımsaktır. Hani bizim sarımsak ezmemizdi burası. Ohri Gölü alabalığı. Türünün tek örneğidir. Sadece Ohri Gölü'nde bulunan bir örnektir. Bu görmüş olduğunuz iki pullu Goran diye adlandırdığımız ya da Koran diye adlandırılan erkeğidir alabalığın. Normalde balık etleri biraz beyaza kaçarken bunun göreceksiniz yerken kırmızıya yakındır. Ve Ohri Gölü tatlı su gölüdür. Tatlı su balığı yenmez gibi muhabbetler vardır. Alakası yoktur. Balığı deniz balığından bile lezzetlidir. Ne kokusu ne hiçbir şey yok. Ohri Zaten Gölü'nün suyu da temiz zaten. Hani çok dünyanın berraklık açısından 5. berrak seviyesine sahip olan gölü çıplak gözle ortalama 30-40 metreyi rahat görürsünüz. Hani balık çorbası Ohri Gölü alabalığından yapılır. Bu şimdi az önce anlattığımız alabalığın çorbası bu. Şimdi bunu böyle izle bu şekilde. Öyle bakın alabalıklar. Alabalık. Balığı yerken burada yemenizi tavsiye ederim ve belli bir yer restoranlarda, ki belli derken burası zaten en belli restorantı. Birçok yerde Ohri Gölü balığı alabalık diye servis edilen aslında havuz balığı diye çıkmaktadır. Ohri Gölü alabalığı nesli tükenmekte olan bir alabalık olduğu için belli zamanlarda bir av mevsimi söz konusudur. Ondan sonra da yakalanması, servis edilmesi de yasaktır, imkansızdır ama burası burada ona göre tam sezonlukta mevsimde bellidir, alınır, ona göre de size servis edilmektedir. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederiz. Rica ederiz, afiyet olsun. Sağ olun. Bu da balığın son hali. Şimdi kalkıyoruz. Zaten hava karardı. Thank you so much for everything. Thank you. Everything was perfect. Thank you. Bye bye. İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bye bye. Birinci problem tuvalet, Türk tuvalet. İkinci problem kayıt. İşte 90 gün sonra cep telefon hattı. Cep telefon Cep hattını telefon kaydetmek. hattı
Ve üçüncü problem maskesiz olmaz. Maskesiz olmaz. Tabii korona döneminde gezdiğim Evet. için. Herkes sana bunu dedi değil mi? Evet, her zaman. Ne dediler tam? Maskesiz olmaz. Maske takınız. Maske takmayın. Buradan bir mesaj vermek ister misin? Türkiye merhaba. Çok özledim ya. Ben işte zaten en son defa 3 ay geçti. Ama ben çok seviyorum. Ben eğer Türkiye gelirse bana aldım misafir edlemek lütfen. Konnichiwa. Türkiye'den konnichiwa. Konnichiwa, bize her yer Trabzon konnichiwa. Bize her yer Sapporoshi. Bize her yer Sapporo. Bize her yer Sapporoshi. Her yer Sapporo. Hokkaido. Evet, ve bize her yer Türkiye. Şimdi Makedonya genelinde mi bilmiyorum da bu Ohri'de Migros diye geçen yere geldik. Ram Store. Kangurusundan dolayı Migros diyorum. Zencefil alacağız. Bir de limon alacağız. Bakalım fiyatlar nasıl? Oha. Niye böyle? Ama kilosu. Biz 1 kilo Aynen. almayacağız ya. Kilosu 279, 4 euro falan. 49'muş limonun. Limon bayağı ucuzmuş. Gelmişken 1-2 şeyin bari fiyatını da göstereyim. Da ben de bakmış olayım. Filiz çay, şalgam suyu. Bayağı her şey Türkçe, Türk malı ya. Bu arada 1 euro 62 gibi bir şey şu anda. Bir de sabah için böyle yulaf, meyveli yoğurt falan hani üstüne badem, ceviz yapıyoruz. Hem ekonomik oluyor hem de besin değerleri yüksek oluyor. Böyle yulafın üzerine atacak şekilde bir meyveli yoğurt. Burada var meyveli yoğurtlar bak. İkinci gün yediğimiz iyiydi sanki. Mesela Nutella'nın fiyatı 165 yani 2,5 euro gibi bir şey oluyor. Hatta neredeyse 3 euro oluyor. Mesela makarna yoldayken gerçekten hayat kurtarıyor. Hem fiyatıyla hem doyurucuyla hem de lezzetiyle. Bir de hani sosunu değiştiriyorsunuz. Bir şeyi değiştiriyorsunuz. Baymıyor da güzel gidiyor. 10 lira ama bu Barilla normal pahalı olması. Burada diğer makarnalar fiyatlar düşüyor 60'a kadar 50'ye kadar. Burada onlu yumurta 70. Bu onlu yumurtalar 1 euro gibi bir şey. Süt var. Süt ucuzlar pahalılar tabi. Çok değişebiliyor. 50'ye de var, 100'e de var. Yani sütte kalite çok oynatıyor işi. Burada sütaş ayran var. Sütaş ayran 49. Burada Tekirdağ rakı falan var. Böyle görebilirsiniz 70'lik rakı 930, 15 euro falan gibi bir şey. Şaraplar da burada işte böyle 4 eurodan 3-4 eurodan başlıyor. Hatta aşağıda bu şaraplar 2 eurodan başlıyor. Böyle 3, 4, 5 euro, 6 euro, 7 euro kalitelisine doğru. Muzun kilosuysa tam 1 euro neredeyse. Elmanın kilosu da öyle. Şu aşağıdaki yeşil elma öyle. Ama burada doğdunuz. Evet tabii ki dedem babam buradan, dedem Aha. buradan. Dedem suvarıymış zamanında. Semra abla var şeyde İstanbul çaycısı. Semra benim yeğenimdir. Evet. Biz benim. dün oturduk 3,5-4 saat muhabbet ettik. Evet çok muhabbetçidir o zaman. Aynen. Ben de memnun oluyorum yani Türkçe gördüğümüzde. Burada çok Evet. seviniriz. Şimdi biz öğrendik bu Türkçeyi. Aha. Daha önce biz çok zorlanır da konuşmaya Evet. bu Türkçe. Ama işte çanak antenlerle Allah razı olsun onlarla biz Artık şimdi yavaş Türkiye'deki yavaş. Türkçeyi öğrenmeye başladık. Evet. Burada anlaşabiliyoruz. Ama o zaman yoktu. Bizim Türkçemiz burada başka. Farklı. Rize'de Türkçeler. çok Tabii. bambaşka.